Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki uzun süreli bayatlamayan ve kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oldu. Böyle yerken de ağzınızda un gibi dağılacak. Baştan da belirtmek isterim ki bu kurabiye tarifimi kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içinde 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. 1 tane yumurtamın sarısını kullanıyorum. Beyazını kurabiyemin üzerinde kullanacağım. 1 pakette kabartma tozu kullanıyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Hemen bunu da belirteyim. 1 yemek kaşığı da mahlep kullanabilirsiniz. Ben kurabiyelerimde kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yani tamamen arzunuza kalmış kullanıp kullanmamanız. Tamam, yeterli. Burada 5,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Ben biraz daha un ilave edeceğim. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Toplu dağılmayan bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle toparlıyorum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Yani bulut kadar pürüzsüz bir hamur elde ettim. Kurabiyemizin hamurunun bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani asla dağılmalı. Dağılırsa eğer kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Bu püf noktasına dikkat ederseniz çok güzel bir kurabiye elde edersiniz. Şimdi kurabiyemizin şeklini verelim. Hemen böyle yan tarafa alıyorum hamurumu. Yağlı kağıdımın bir tanesini aldım ve hamurumu içine alıyorum. Hemen diğer yağlı kağıdımı da üzerine alıyorum ve şimdi bir parmak kalınlığında açmaya başlayacağım merdaneyle. Bu şekilde hamurunu önce biraz düzlüyorum elimle, sonra da merdanemle açacağım. Tamam, yeterli. Önce bu şekilde üzerinden bir geçiyorum. Ve şimdi yağlı kağıdımın her ikisini de elimle tutuyorum ve bu şekilde açmaya başlıyorum diğer elimle. Eğer yağlı kağıdımızı tutmazsak arkadaşlar açamayız rahatlıkla.
Evet tamam, yeterince açık büyüttüm. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Böyle dört bir kenarındaki hamurumu çıkartıyorum kurabiyemizin daha düzgün olması için. Hemen bu kenardaki kesmiş olduğum hamurları alıyorum. Şimdi üzerine yumurta akımı ilave ediyorum. Böyle yumurtamızın akını her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Şimdi bu üzerinde fazla kalan yumurta akımı geri alıyorum. Evet tamam, şimdi susamımı ilave edeceğim. Burada bir su bardağı beyaz susamım var. Bir yemek kaşığı da çörek otum var. Şimdi ikisini karıştırıp üzerine ilave edeceğim. Bu kadar susam çok değil mi diye düşünenler için hemen açıklamak istiyorum. Kurabiyemiz bol susamlı olacak. O yüzden bu kadar çok kullanıyorum susamımı. Bunu da açıklamış olayım. Tamam, bu kadar yeterli. Böyle bir yemek kaşığı susamımı kullanmayacağım. Çünkü yeterince yoğun kullandım. Şimdi kurabiyemin şeklini vereceğim. Böyle bir mutfak aparatımla ben kurabiyemin şeklini veriyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir mutfak aparatınız yoksa bıçakla da şeklini verebilirsiniz. Yani şart değil böyle bir aparatla şeklini vermeniz. Evet tamam, şimdi böyle parmak büyüklüğünde kurabiyemin şeklini veriyorum. Evet tamam, kurabiyemin şeklini verdim. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak arkadaşlar.
Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alacağım. Evet, böyle bıçağımın üzerine alacağım ve tepsime ilave edeceğim. Böyle bu şekilde. Bıçakla almamın nedeni de arkadaşlar şeklinin bozulmaması. Şimdi bütün kurabiyelerimi tepsinin içine ilave edip sonlandıracağım. Evet, bütün kurabiyelerimi tepsimin içine aldım arkadaşlar. Dolu dolu 2 tepsi kurabiyem çıktı. Hemen böyle yan tarafa alıyorum kurabiyemi. Bu kenardan çıkan parça hamurumuzu da araya vermiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kurabiye yapıp değerlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde yuvarlak yapmak istedim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarda 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kurabiyelerimi katıp pişireceğim. Evet, kurabiyelerim yarım saatin sonunda pişti arkadaşlar. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağıma alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Servis tabağımın içine aldım kurabiyelerimi. Şimdi hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki arkadaşlar. Kesinlikle hayran kalacaksınız ve evinizden asla eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Yani sizler de izleyince göreceksiniz un gibi dağıldığını. Kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Asla kaçırmanızı tavsiye etmeyeceğim bir kurabiye tarifi. Yani bütün yapmış olduğum tarifler çok güzel ama bazı tariflerim var ki beklentimin üstünde sonuç alıyorum arkadaşlar. Bu tarifim de onlardan birisi. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.